İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugünkü konuğum Mahsun Kırmızıgül. Bana iki kelimeyle onu tanımla deseniz romantik doğulu derim. Sesinden önce onun kişiliği var. Doğulu kökleriyle batılı renkleri yıllar içinde harmanladı. Ve delikanlılıkla duyarlılığı, acı ve hüzünle gülümseyişi, hoşgörüyü bir araya getirdi. Sesi, şarkıları, giyimi, yaptığı sporlar, yaşam çizgisiyle Türkiye'nin bir yansıması oldu denebilir. Türkiye batının en doğusu ile doğunun en batısının kucaklaştığı coğrafya değil mi? Sanıyorum Mahsun Kırmızıgül de milyonlar tarafından bu özellikleriyle kucaklandı. Gelin bu harmanın lezzetine pazar söyleşisi keyfiyle yaşayalım ve varalım. Onunla söyleşimize, onun şarkıları ve türkülerine Altın Kızlar da eşlik edecek. Onların da her biri konservatuvar eğitimi almış değerli müzisyenler. Ve tabii kendi saz arkadaşlar da. Ve Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde öğrenci Esra Dokuzoğlu da danslarıyla yine bu müziğe eşlik edecek. Hadi başlayalım bu keyifli pazar söyleşisine. Diyarbakır'da doğdun ve 5 yaşına kadar ismin Abdullah'tı. Evet. Soyadın? Arık. Arık. Peki 5 yaşından sonra ne oldu? Nasıl değişti ismin Mahsun olarak? Şimdi benim babam Bingöllü. Ben Diyarbakır'da doğdum. 5 yaşına kadar beni büyüten abilerim bana Abdullah ismini koydular. Sonrasında 6 yaşımda ilkokula başladığım gün Bingöl'den bana kimlik geldi. Nüfus cüzdanım geldi. Nüfus cüzdanımda Mahsun diye adımı babam koymuş. Soyadı Kırmızıgül. Soyadım Kırmızıgül oldu sonradan. Sen 5 yaşındayken aşağı yukarı 6 yaşındayken abilerinde galiba biri otomobil tamircisi İkisi de otomobil tamircisi. ve onların yanında dinlediğin 45'liklerle ilk müzikle yakınlaşman başlıyor. Neler onlar? İlk Edip Akbayram'ın bir 45'liği vardı. İlk ezberlediğim eseridir. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bir de Orhan Gencebay'ın Batsın bu dünya. 70'li yıllarda tabii Orhan abinin yaptığı eser aslında günümüzde de hala aynı tazeliğini ve aynı güncelliğini koruyor. 25 yıl önceki düzen. Değişen hiçbir şey yok. Bu dünya değişmedi diyorsun. Sadece teknolojik gelişmelerin dışında aslında değişen pek bir şey yok ülkemizde. İstersen senden onlarla başlayalım programa. Başlayalım. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yıl 1341 mevsime uydu, sebep oldu şeytan bir can aklıydı. Yıl 1341 mevsime uydu, sebep oldu şeytan bir can aklıydı. Katil defterine adını yazdı, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Katil defterine adını yazdı, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Batsın bu dünya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık?
Sana boşuna DJ'den arınmış ses demiyorlar değil mi? Yıllar sonra tabii İstanbul'a gelip albümler yaptıktan sonra Orhan abiyle de tanıştım, Edip Akbayram'la da tanıştım. Edip abiyle çalışma olanağı buldum. Hatta benim bu sevdiğim eserleri onlara, Edip abiye toplama bir albüm yaptık. 25. yılında. Ve o albüm de yaklaşık 400-500 bin adet sattı. Şimdi sana çok güzel de eşlik etti Altın Kızlar. Aslında işte biz çoğu İstanbullular tanıyoruz. Zarifiye'ye gittiğimiz zaman zevkle onları dinliyoruz. Ama sen bir tanesi de senin sınıf arkadaşın değil mi? Okul arkadaşım. Ve Benim dönemimde. Piyanistin de. Onlar da Sevgili Yıldıray Gürgen de tabii benim bugüne kadar müzik yolculuğumda aslında biz onunla bir yerde de müzikte kader arkadaşlığı yaptık. Yıldıray benim dışında birçok sanatçı arkadaşıma da aranjörlük yapıyor. Ondan sonra müzik yönetmenliği yapıyor. Çok da severim kendisini. Sevgili arkadaşlarımla Esra'yla biz aynı dönemde okuduk konservatuvarda. Sonrasında Berna'yla da tanışıyoruz zaten. Burçin'le de tanışıyoruz biz. Bir arkadaşlar da eksik burada değil. evet 4 kişi olmaları lazım. Daha evvel Günay'da da izlerdim ben yıllar önce. Şimdi Zarife'de izliyoruz. Sen Diyarbakır'dan sonra işte İstanbul'a geliş sürecin var. Ama önce bir Doğulu kökeninden bir başka renk daha yansıtmak istiyorum. Siz kaç kardeşsiniz? 18 kardeş. 18 kardeş. Evet. Müthiş bir aile. Hala aranızda böyle sıkı ilişki var mıdır? Şimdi ben Diyarbakır'da doğup büyüdüğüm için babamın diğer eşleri ve çocukları Bingöl'de yetiştiler. Ama her zaman için onlara devamlı görüşüyoruz. 4 de anne galiba değil mi? 4 anne ama şöyle bir şey var. Benim annem 3. anne. 3. anneden sadece bir babanın, bir annenin tek çocuğuyum. Evet. Beni aslında büyüten Diyarbakır'daki abilerim. Önceki babamdan. Onlar da beni çok seviyor. Bingöl'deki kardeşlerim, abilerim de beni çok seviyor. Ailemizde mühendis var. Ailemizde öğretmen var. Ailemizde ressam var. Ailemizde sanatkar olup da oto tamircisi olan var. Ailemizde benim gibi tek müzisyen var. Bir sadece benmişim. Babamın sesi güzelmiş. Ondan sonra benim önceki babamdan olan mezar başlarında Yasin okuyup bizim aileye katkıda bulunup bizi aslında bir anlamda da destekleyen rahmetli olan benim bir abim vardı. Onun sesi çok güzeldi. Mahmut. Sonrasında benim oğlum olduktan sonra ben o ismi kendi oğluma koydum. Ne kadar güzel. Ve sana çok katkısı olan bir adam. Çok. O zamanlar fakirlik yılları vardı ama şimdi de aynı dönem. Şimdi çok göç aldı. Evet, çok göç aldı. 300 bin nüfuslu Diyarbakır kenti şu anda neredeyse 1,5 milyon barajını aştı. Evet. Sen Diyarbakır'dayken galiba bir otobüs muaviniyle mi bir kaset yolluyorsun İstanbul'a. Galiba hayatının değişiminde önemli bir dönüm noktası. Şimdi tabii benim hayatımda İstanbul'a gelmemdeki en büyük etkenlerden biri de Diyarbakır'da yapılan bir ses yarışması vardı. Şimdiki Popstar yarışmaları gibi değil. Diyarbakır'daki Karpuz Festivali'ne ben birçok hocamın desteğiyle girdim. Daha çok aile benim inşaat mühendisi olmamı istiyor o yıllarda. Ses yarışmasına girince Diyarbakır'da birinci oldum ben. Oo. Birinci olunca ben hani kendi memleketimdir. Belki burada beni çok sevdiklerinden dolayı birinci oldum. Ben bununla yetinmeyip 1983 yılında da çocuktum o yıllarda. Mersin'de Moda ve Tekstil Fuarı'ndaki bir ses yarışmasına katıldım. Hani daha farklı bir konumda, daha farklı bir bölgede. Orada yarıştım. Orada da birinci olunca döndüm Diyarbakır'a ve ailemle konuştum. Dedim ki ben bu işi seviyorum. Ben sanatçı olmak istiyorum. Dediler ki sen lise bitir. Arkasından bakalım dediler. Aslında o zaman Diyarbakır İtimat vardı. Orada bulunan bir Hacı Tahir Doğmuş vardı. O dönemlerde Mustafa Güneş var. Yapımcı Mustafa Güneş. Ona benim albümümü, Diyarbakır'da amatörce yapmış olduğum albümü getirip dinletiyor. Sonra Hacı Bey dönünce Diyarbakır'a gelip o albümü dinlemiş Mustafa Güneş. Hacı Bey demiş ki lütfen çocuğu al getir. Kaç yaşındasın? O zaman 15 yaşındayım. Lisedeyim. Hacı abi ile birlikte biz atladık.
Onun otobüsüyle İstanbul'a geldik. Bir otelde sesimi dinlediler. Sonra stüdyoya gittik. Bir türkü okudum ben. Dediler tamam. Albüm yapalım. Sonra ben Mustafa abi dedim ki abi benim liseyi bitireyim. Yani ailen dediğini yapacaksın. Evet, ondan sonra liseyi, bir yıl sonra liseyi bitirdim. Sonra İstanbul'a 1984 yılında geldim. İlk albümümü yaptım ve Diyarbakır'a tekrar geri döndüm. Geri döndükten yaklaşık bir 3 ay sonra, o zamanlar Tan Gazetesi çok satıyordu. Müzik sektörü de Tan Gazetesi'ne müzik ilanları veriyordu. Benim abim aradı. Eve geldi, dedi ki Mahsun bu resim senin ama oğlum burada bir şey yazıyor. Mahsun Kırmızıgül yazıyor. Bu Kırmızıgül ne? Derken ben de hemen yapımcıyı aradım. Mustafa abi aradım. Mustafa abi dedim bu Kırmızıgül neyin nesi? Mahsuncuğum dedi o senin yeni soyadın. Ve böylelikle ben soyadımın Kırmızıgül olduğunu Diyarbakır'daki bir gazetede ilanında öğrendim. Tan'dan öğrendim. Evet tamam. Ben Mustafa abiyi aradığımda ilk tepkim şu oldu. Ya abi çok uzun soyadı yani. 10 harfli bir soyad mı olur diye. Bunu hiç olmasa kısaltılsaydı. Mahsun Kırmızıgül. Ya dediler ki Mahsun senin albümün çok iyi. Ha bunu insanlar unutsa bile soyadını unutmazlar. Güzel, folklorik bir isim. Yani bir özel bir isim. Ben çok da beğenmiyorum açıkçası. Ve İstanbul'da sen biraz zor zamanlar geçiriyorsun. Çok. Yani konservatuvara başladın o arada. Konservatuvara başlamadan önce ben yaklaşık bir 7-8 albüm yaptım. Sonra İstanbul'da Laleli'de bir oto yıkayıcısı bir arkadaşım vardı benim, Şükrü diye. Bir gün bana dedi ki bak de senin bir hemşerin var. Seni onunla tanıştıracağım dedi. Oteli var dedi. Ve Otel Cevher'e gittik. Ve ben otelde yaklaşık 8 yıl kaldım. 8 yıl. Evet. Bayağı zaman. Ve bu 8 yıl boyunca ne yaptın? Bu 8 yıl boyunca işte kendimi geliştirmek için besteler yapmaya başladım. Bu arada bestelerimi satarak geçirmeye başladım. 8 yılın herhalde bir 7 yılı pazar günleri hariç, cumartesi günleri hariç hemen hemen her günün kapanına gittim. Sabırla, mücadeleyle, işi öğrenmek adına bütün müzisyen abilerimin yanında hep susmasını bildim. Hep onları dinledim. Yaptıklarını çok iyi izledim ben. 89 yılında karar verdim. İşte liseyi bitirdikten 5-6 yıl sonra üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Konservatuvara girmek için. Sonra bir dershaneye yazıldım. 6 ay boyunca eve kapandım. Ve üniversite sınavlarının 1. basamağını kazanarak konservatuvara gittim, kaydımı yaptırdım. Vallahi bravo. Konservatuvara kaydımı yaptıktan sonra ilk sınavı hiç unutmuyorum. 3000 kişi falan vardı Şan bölümünün kapısında. Bana sıra gelince zaten ayaklarım falan benim yerden kesilmiş. Öyle heyecanlıyım ki ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece girince karşımda Nihat Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, ondan sonra Belkıs görünce Belki sana sopranodur. benim de Şan Hocam. Bana bir türkü okuttular, bir türkü okudum. Dediler ki sen bize bir uzun hava oku. Bir de uzun hava okudum. Belkıs benim adımı yazdı bir yere. Onu gördüm, çantasına koydu. Birinci sınavı geçtim. Çünkü 3 ayrı sınav yapılıyordu. 3000 kişi işte elediler, 200 kişi kaldık. 20 kişi alınacak 3000 kişi arasında. Ve ben ikinci sınavda girdim. Belkıs Hoca bana dedi ki nerede kalıyorsun? Otelde kalıyorum dedim, benim evim otel. Peki dediler oğlum sen kazandın dediler. Çıktım. O gün hiç unutmam, çok ağladım. Hani hep türkücülerin okumadığını, hep bir şeyler bilmediğini ima eden bir yaklaşım var. Konservatuvar o gün kazandığım gün onu düşündüm. Ben de müziğin alfabesini öğrenip bu işin öğrenimini alacağım. Öğrenimini göreceğim diye. Şimdi de aynı duygusallık içindesin. Öyle. Aynı. Unutulmuyor çünkü bunlar abi. He. Ve Günler abi ondan sonra ilk kaydı yaptırdıktan sonra tabii okulun ilk günü ben okula gitmedim. 3. günü gittim. Hiç unutmam. Tülay hocamız vardı. Tülay Hoca gittim sordum hocam hangi sınıftayım diye. Dedi çocuğum sağa dön, köşede bir sınıf vardı, orada köşedeki sınıftan bir sesler gelir. Şan dersi, Belkıs Hoca'nın dersi. Tam kapıya yanaştım, içeriden bir garip sesler geliyor. Hayatımda duymadığım sesler. Şimdi sesler şöyle işte neydi? Yuhi 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 yuhi. Bunu duyunca herhalde dedim ki yanlış geldim, bir daha geri döndüm. Gittim. Hocam dedim ki herhalde yanlış gittim dedim. Orada bir sesler geldi. Garip kilise sesleri falan gibi sesler dedim. Oğlum dedi orası Şan dersi, lütfen gider misin?
Esra yap bakayım sen de yuhi yuhi. Sen şimdi haklısın. Bu batı sesleri kilise korosu gibi derken Bunları birdenbire duyunca ben tekrar kaçtın. koştum. Şimdi benim Diyarbakır'da bitirdiğim lisede sınıfın toplam mevcudu 54, 50 erkek, 4 kız var. Burayı bir açtım, 18 kız, 2 erkeğiz. Arkada benim Muharrem diye bir arkadaşım sonradan ismini Kerem yaptı. Gittim Kerem'in yanında oturdum. Herhalde bir 3 ay konuşmadım. Sadece yoklamalarda evet dedim, buradayım dedim. Onun dışında sadece şarkılar söyledim. Devamlı kantine gidiyorum bu defa, kızlar başımda. Şimdi Anadolu'da adettir abi, bir çay alıyorsan hepsini alman lazım. Durum da kötü, işler kötü çünkü yani benim işim yok. Öğrenciyim. Sonra ben kaçmaya başladım, kantine de gitmemeye başladım. Yoksa senin de çekim alanına girdikleri için mi? O da olabilir. Yok, utanıyordum abi. İşin açıkçası ben çocukluğumdan beri çok fazla böyle bir üniversite yıllarına kadar bir bayanla konuştuğum zaman gerçekten terliyordum. Kırmızı oluyordum, konuşamıyordum. Ve konservatuvarda sağ olsunlar o dönemde benimle birlikte okuyan bütün arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Peki o uzun havadan böyle biraz kısa bir şey yansıtabilir misin? Orada hani sınav günü söylediğin. Felek taktın tacın yıkılsın. Valla senin her işin tersine mi ya? Ulan garip ulan, ah ölem yetim ulan. Yaradan aşkına ölem ay. Artık tırmanıyorsun, ismin duyulmaya başlıyor değil mi? Konservatuvara girdikten sonra 2,5 yıl falan albüm yapmadım. 1993 yılında Alem Buysa Kral Benim. O senin büyük patlama yaptın. Hilmi Topaloğlu'yla tanışıyorsun. Evet. Alem Buysa Kral Benim'in öyküsü de tabii başlı başına bir öykü. Yani Aslında Alem Buysa Kral Benim de o dönemin belki de toplumsal yapısını yansıtıyor. toplumsal yapısını yansıtan bir eserdi aslında. Çünkü kimi bir ekmek derdinde, kimi şan şöhret peşinde, kimi de hava peşinde, alem buysa kral sensin. Benim için kral dediğim insanlar gerçekten bu ülkenin onurlu insanlarıydı. Okuyan insanlarıydı, çalışan insanlarıydı, emekçi insanlarıydı. O eseri yaptıktan sonra ben Hilmi abiye ilk dinlettim Unkapanı'nda. Hilmi abi dedi ki Mahsun bunu dedi Mustafa abime verelim. Mustafa abi telefonla aradı. Mustafa abi telefonu yüzüne kapadı Hilmi abinin. Böyle şarkım olur diye. Sonra bana dedi ki oğlum dedi sen bu eseri dedi, git dedi. Kendine birini bul dedi. Lütfen bu eser başta olmak üzere dedi. Ne yaparsan yap dedi bana bir albüm yap. Albümü yaptıktan sonra Hilmi abi albümü dinledikten sonra hiç unutmuyorum bana arabada giderken dedi ki sen bir yıldızsın. Unutma bunu dedi. Bu albümden sonra çok büyük bir yıldız olacaksın. Dinleyelim mi senden bu yere senin klasiklerinden sayılan Alem Buysa Kral Benim. Şöyle ufak okuyayım. Sevmek buysa seven sensin, ölmek buysa ölen sensin. Kadir kıymet bilen sensin, alem buysa kral sensin.
Yani bunlar büyük bir patlama yaptı ama senin bir de Türkiye'nin gene o yıllarının, hatta daha sonraki yıllarda da tırmanarak devam eden ortamında gerilimlere karşı da güzel bir şarkım var. O Kardeşlik Türküsü. Kardeşlik Türküsü benim sanat hayatımda okumuş olduğum en güzel eserlerden biri. Toplumun kaynaşmasını, toplumun birlikte olmasını ve toplumun aslında birlikte olması gerektiğini vurgulayan, hepimizin kardeş olduğunu vurgulayan en önemli eserlerden biri. Son 15 yılın bence en güzel eserlerinden biri. Çünkü bu ülkede yaşayan, 2000 yıldır omuz omuza yaşayan ve artık etle tırnak olmuş bir ülkenin çocuklarıyız bizler. Bu kadar birbirini seven, artık kaynaşmış olan. Düşünün, ben evliyim. Benim evliyken evlendiğim insan benim İstanbul'da, ben Diyarbakır'dayım. Benim bir oğlum var. Ayrılabilir miyiz biz? Ayrılamayız. Bugüne kadar paylaştık, bundan sonra da paylaşacağız. Bunu okuduğum için de çok mutluyum. Çünkü ben bu ülkede yaşayan bütün halkların kardeşi olduğuna inanan bir insanım. İnanan bir sanatçıyım. Bütün etnisitelerin. Evet. Hepimiz kardeşiz, bu öfke ne diye yaşamak dururken, bu kavga ne diye ay ay dağlar ay 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 yollar ay 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 dağlar ay 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 yollar ay 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 dağlar ay 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 kardeşim. Bir kardeş kardeşi vuruyor ne diye, bir ana ağlıyor evladım nereden ay ay dağlar ay 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 yollar ay 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 dağlar ay 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 yollar ay 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 dağlar ay 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 kardeşim. İnşallah bir gün katkının- gelir, bu hiç katkının- bu şarkıyı okuma. Bu katkının, evet. Ve ondan sonra senin bir zaten artık olgunlaşma sürecin. Bu arada senin bir de ticari girişimin oluyor. Bir prestij müzik evi diyelim ya, plak evi kuruyorsun. Bu da bir devam etti değil mi? 97, 2000, 3 yıl. Memnun kaldın mı ticaretten? Ticaret hayatımda o 3 yıl içinde kaybettiğim maddi anlamda birçok şeyin olduğu gibi manevi anlamda da bazı şeyleri aslında yitirdim. Çok üzüldüm çünkü sevdiğim insanları kırdım belki. Belki onlar beni üzdüler, kırdılar. Olgunlaşma dönemimin için gerekli olan belki argümanlar vardı orada. Biraz pahalıya patladı. Hatta ondan sonra Yıldıray o günlerde de yanımdaydı benim. 2000 yılından sonra da böyle bir kırgınlığım oldu benim. 4 yıl falan ara verdin galiba müziğe. Evet, 4 yıl boyunca çok evden fazla dışarı çıkmadım. Hep şöyle söylerim, benim bir eleğim var. Eleğimden bütün dostlarımı geçirdim, üstünde kalanlar benim oldu. O dostlarımla hala yoluma devam ediyorum. O arada epey sıkıntı çekiyorsun.
kirada oturuyorsun ve beni duygulandıran bir şey röportajında okudum. 6 ay ev sahibi senden kira istemiyor bile. Evet, hala o evde oturuyorum. Hala kiradayım. Gerçekten oturduğum evin sahibi de çok değerli bir insan. Zeynel Ceylan. Benden zaten hiçbir zaman kira istemedi. Ben kendim götürüp verirsem ancak kabul eder. Neticede onlar da şunu biliyorlar. Her ne kadar şimdiki evlerin gerçekten sahibi onlarsa ama baktığımız dönem gerçeğe şöyle dönüp bir baktığımız zaman hiçbir şeyin bize ait olmadığını zaten biliyoruz. Evet. Geçici çünkü. Milyonların seni dinlediği bir sanatçısın. İyi de kazanıyorsun. Şunu altını çizmek istiyorum. Ama o dönemde kirada olduğum dönemlerde, hani ödeyemediğim günlerde, maddi anlamda zorluk çektiğim dönemlerde isteseydim kazanırdım. Ben kendim istemedim. Çalışmayı bıraktım. Her şeyi bıraktım. Küstüm. Hani iş var mıydı? Bana her zaman iş var. İstediğim zaman Tabii. gazinede çıkarım. İstediğim Tabii. zaman albüm yaparım. İstediğim zaman dizi film çekerim. Bir show programı yaparım. İstemedim hiçbir şeyi. İşte sana bahsettiğim Soyutladım kendimi. romantik diye daha programın başında seni romantik diye tanımladım. O son 4 yıl sonra yeniden bir çıkış yaptın. Sarı sarıyla tekrar döndüm. Bu arada evlendin de sen. Evet. Bir evlilik yaptın. Evet. Bir çocuğun var 14 yaşında. Evet. Işık Lisesi'nde okuyor değil mi? Evet, bir oğlum var. Çok iyi yetiştiriyorum. Çok iyi okullarda okuyor. Ve hiçbir zaman ön planda olmayacak. Çünkü onun kendine göre bir yaşamı var. Hangi mesleği vermek istiyorsun? Onunla konuştuğumuz şu anda çelik mühendisi olmasını istiyorum ben. Çünkü Türkiye'de yüksek binaların yapıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama yüksek binaların birçoğu betonarme yapılıyor. Ben Çelik özellikle konstrüksiyona çelik geçmiş. konusunda Amerika'da da çok iyi bir üniversite var. Eğer not ortalaması çok iyi olursa orada okumasını tercih ederim ben. İnşallah hayırlı bir evlat olur senin gibi. Şu Sarsarı'yı dinleyelim mi senden? Başa güneşe benzer saçının rengi, denize göklere benzer güzel gözleri, serçeye ceylana benzer ürkek yüreği, gönlümün son durağı, genç ömrümün baharı, sevdiğim güzelin adı sarı sarı, kimin yanı? En güzeli benim sarım, sarı sarı, sarı çiçek. Herkes yalan, sensin gerçek. Onun tabii klibi çok tartışıldı, çok konuşuldu. Masum, senin ne işin var Maldivler'de? Bunu Vardı. İnanılmaz. Yani onları okuyunca da sen şaşırıyorum ben. senin çağdaş bir yaşamın var. Sualtı fotoğrafları çekiyorsun. Sualtı görüntüleri alıyorsun. Evet. Video da alıyorsun değil Evet. mi? Dalıyorsun. Maldiv'de dalıyorsun. Başka nerede dalıyorsun? Tayland'da, Endonezya'da, ondan sonra Kızıldeniz'de, Seyşeller'de, Mauritius'ta, şimdi Galapagos'a gideceğim. Bak istersen senin su altından çektiğin görüntüleri biraz izleyelim. Tamam. Bununla ilgili bir ders aldın mı? Fotoğraf çekmek, film çekmek falan. Su altının aslında küçük bir kamera. Sadece su altı işte case'i olan bir kamera. Bunun için herhangi bir ders almadım ama fotoğraf çekmek için benim çok sevdiğim bir abim var. Ondan biraz dersler aldım. Hatta gittiğim her yerde yaşlı insan figürleri,
çiçekler ve kelebekler üzerine çektiğim birçok resmim var şu anda. Günün birinde bir sergi açacağım onlarla ilgili. Sualtı ile ilgili yine bir ayrı resim, belki resim sergisi olacak. Galiba yelken dersleri alıyorsun ve 2009 yılında dünya turu yapacaksın. 2009-2010 inşallah Programladın. programda. Evet. Yavuz Bingöl de senin çok iyi bir arkadaşın. Evet, Yavuz çok iyi arkadaşım. Birbirimizi kırdığımız hiçbir gün olmadı. Turnalar okuyalım. Turnalar. Ben derdim hangi dağa yüreğim, hangi suya diyemiyorum. Sen benimsin bahar gözüm, yarınlarda ikimizin diyemiyorum. Sen benimsin bahar gözlüm, yarınlarda ikimizin diyemiyorum. Sen benimsin bahar gözlüm, yarınlarda ikimizin diyemiyorum. Hazır mikrofon elindeyken bir de sanat müziği yapar mısın? Karda açtım geldim, aşk otuna düştüm geldim. Karda açtım geldim, aşk oduna düştüm geldim. Ben yâre kavuştum geldim, ben gönlümü kaldırdım. Ben yâre kavuştum geldim, ben gönlümü aldırdım. Gül benzini soldurdum, gül benzini soldurdum. Nazlıca yardan ayrıldım, dağlara düştüm geldim. Nazlıca yardan ayrıldım, dağlara düştüm geldim. Klasik müzikte, Türk sanat müziğinde de epey ilerledin. Ama daha çok türküyü seviyorsun. Evet. Türklerle devam etmeyi seviyorsun. Türkler çok güzel gerçekten. Çünkü doğduğum, büyüdüğüm topraklarda en çok türkü söyleniyor. Çok önemli halk edebiyatından şairlerimiz var. Hani, Onlardan birinin türküsüyle devam edelim o zaman. hangisi?
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlar. Harika. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bülbül gül elimden ahile zardır. Nedense kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. İlerideki yıllarda böyle bu da gelir, bu da geçer deyip geçmiş olsun. Ve istersen seninle birlikte dinleyelim bu sefer de. Altın Kızlar'dan neşeli bir şey keyifli olmaz mı? Ne Çok iyi dersin? olur. Yani ne enteresan hayat akıp gidiyor. Benim seninle ilgili birkaç güzel okuduğum şey var. Pek çok güzellikler arasında özellikle altını çizdiğim. Bir, annenin sana 3 nasihatı var. Nedir? İçki, sigara, kumar. Uzak dur. Bir de Sevmediğin hiçbir genç kıza seni seviyorum deme. ben bütün bunlardan sonra senin 3 ömrü, senin deyiminde de 5 tane film çıkar hayatımdan demişsin. Ve senin bütün bu yaşam filmini tek şarkı özetliyor. Yıkılmadım ayaktayım. Çok insan tanıyorum ben. Gerek batıda gerek doğuda. Hiç fark etmiyor burada rengi, dini, dili. Herkes o parçadan mutlaka bir payını aldı. Çünkü en zor anlarında hayata tutunma noktasında bu esere sahip çıktılar. Ve o eserden önce birçok insan Mahsun Kırmızıgül'e bakarken belki Mahsun Kırmızıgül gibi birçok sanatçıyı gizlediği gibi utanarak söylediği, hani dinlemiyorum dediği yerde yıkılmadığından sonra ibret tam tersine döndü. Bir dakika, o utanarak lafını ben Ya üstünü siliyorum, çok altını küçük. değil. İstersen senden bu şeyi dinleyelim mi? Yıkılmadım ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım ben. Yokluklara göğüs gerdim, hep sabrettim, kader dedim. Acılarla, çilelerle bugünüme böyle geldim. Yokluklara göğüs gerdim, hep sabrettim, kader dedim. Acılarla, çilelerle bugünüme böyle geldim. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim, buradayım. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım.
Muhteşem, muhteşem. Ve bir klasik daha, çünkü sohbeti yanı sıra ben hissediyorum izleyicinin ne istediğini. Utangaçım falan diyorsun ama sonraki yıllarda epey bunu yendin sanıyorum. Hatırlıyorum, bir gün Q-Jazz Bar'da bir geceydi ve hoş bir müzik çalıyordu. Kalktın, Beyaz Perde'nin sultanı Türkan Şoray'ı dansa kaldırdın. Harika, romantik bir danstı. Sonra da güzel bir şarkı söyledin. Şarkı neydi? Şarkı Mihriban'dı. İstenmişti o akşam. Tabii Türkan Hanım sinemamızın gerçekten kraliçesi. Çok bambaşka bir insan. Onunla akşam dans ettiğim gece benim için çok önemli bir geceydi. Unutulmaz bir geceydi. Çünkü yüzlerce filmini izledim. Ve o akşam Türkan Şoray'la ben dans ederken aslında birçok gelgitlerim oldu. Kendimi Edison olarak gördüm bir ara. Bir ara Ayhan Işık olarak gördüm. Ya öyle bir şey ki, çünkü o anda bütün daha önce çekmiş olduğu siyah beyaz dizi filmlerindeki bütün o dans ettiği sahneler aklımdan geçti o anda. İnanılmaz bir insan, Çok güzel inanılmaz bir bir oyuncu. Ve Bütün, bu ülkenin bütün en önemli salon değerlerinden sanki biri. nefesini tuttu o ve dansı izledi. Sarı saçlarını biri gönlüme, bağlamışım çözülmüyor. Mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Söyle söyle göçmen kızı, annem var mıdır? Ne annem var ne de babam, kalmışım öksüz. Sen bir öksüz ben bir garip, alayım seni. Alayım da gurbet elde sarayım seni. Alayım da gurbet elde sarayım seni. Muhteşem, muhteşem. Şimdi sana kırmızı defterimizi veriyoruz. Anılarını yazman için. Sonra da altın kızlarımızdan, Esra'dan da anılarını alacağız. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda'nın sonuna daha geldik. Gördünüz, çok keyifli, harika bir programdı. Gelecek hafta gene çok ilginç konuk ve konuklarla ve çok ilginç konularla gene beraber olacağız. Sakın bir yerlere söz vermeyin. Şimdilik iyi pazarlar ve iyi bir hafta diliyorum.